Merhaba, Merhaba. Ceyda ile beraberiz. Hikayeni dinleyeceğiz bugün ve onu paylaşacağız. 11 yaşındayım. Kanada'da yaşıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Geçen aydan beri buradayız. Kırgızistan'daydım. Arkadaşlarımlaydım. Hı hı. Oynuyordum. Okula gidiyordum. Öyle. Eminim çok arkadaşın varmıştır, onlardan ayrıldın. Evet. 5 yıl Kırgızistan'da yaşadım. Sonra buraya geldim. Evet, Türkiye'de doğup 6 yaşıma kadar büyüdüm. Sonra Almanya'ya geçtik. Almanya'dan da Kırgızistan. Ben daha çok küçüktüm. Ailem için üzülmüştüm. Kırgızistan'da özel bir okula gidiyordum. Orada da İngilizce öğrendim. Öyle. Başka yabancı var mı sınıfında? Türk ya da göçmen. Hepsi Arap ya Palestinli. Öyle. Neler yapıyorsun? Hangi derslerin var okulda? Sadece hoca ne derse onu yapıyorum. Sınav falan oluyor musunuz? İşte ikinci kez sınav yaptıklarında ben çok iyi çalışamamıştım. İşte ben bir sayfasını yaptım, birkaç sayfasını. Bazı sorular kaldı, onları pek yapamadım. Hocanın bana çok not vermesini istemiyordum açıkçası. O yüzden hocaya bir not yazmaya karar verdim. Aha. Kağıdımın üstüne, ismimin altına şey yazdım. Sevgili hocam, bana not vermezseniz çok sevinirim. Ben daha ülkeye yeni geldim, okula yeni başladım. Daha 2 gün oldu. Hı-hı. Bana not vermezseniz çok sevinirim demiştim. Matematikten bu arada. Hocanın ismini hatırlıyor musun? Evet, ismi Mr. Cutler'dı. Bir 5 dakika bekledim, versem mi vermesem mi, yapmaya çalışsam mı yapmasam mı diye bir bekledim. Sonra dedim ki bari hoca masadan çekilsin de öyle vereyim dedim. Hoca masadan çekilince ben de gittim masaya koydum. Sonra hoca kaç tane sınav kağıdı var diye sayarken benim yazdığım notu gördü. Okumaya başladı, bana baktı, ben de ona baktım. Sonra işte okumayı bitirdikten sonra benim yanıma geldi ve şey dedi. İşte sen daha yeni mi geldin dedi. Ben de evet dedim. Nereden geldin diye sordu. Ben de dedim ki Kırgızistan'dan geldim dedim. Okula da 2 gün önce başladım dedim. O da dedi ki daha çok yeni gelmişsin dedi. Sonra işte evet dedim. Sonra nerede doğdun diye sordu hoca bana. Ben de dedim ki Türkiye'de doğdum. Sonra hoca dedi ki evet Türkiye çok güzel bir yer dedi. Hoca da dedi ki Türkiye'den ayrılma nedeniniz neydi diye sordu. Ben de şey dedim, Türkiye'deki işte başbakan mı denilir? Hı-hı. President işte. O kötü bir insandı ve ailemi hapishane yapmak istiyordu. Biz de oradan gittik işte. Ailemi ve kardeşlerimi orada bırakmak zorunda kaldığımı söyledim. Sonra Çok üzücü. evet. O da kendi hayatını Türkiye'deyken anlattı. Dedi ki biz bir restoranta gitmiştik eşimle beraber. Ve ben de otelde bırakmıştım işte cüzdanımı. Hı-hı. Ve ödeyemezdim. İşte onu ödemeden önce fark etmiş. İşte yemek yemişler, şefle ya da işte sahibiyle sohbet etmişler. Sonra ödemeye vakti gelince bakmış ki şey yok, cüzdanını unutmuş. Owner da demiş ki hiç merak etmeyin, ödemenize hiç gerek yok, benden olsun, Türkiye'ye hoş geldiniz yapmış. Ama tabii ki de hocam geri gidip ödemiş. Evet. Öyle. Tabii buradan alınacak dersler var. Öğretmenine Türkiye'de birisi bir lokantacı iyilik yapmış ve belli ki bu iyiliğin karşılığında öğretmenin Türk insanına karşı bir sevgi duyuyor. Başkasının yaptığı bir iyilik demek ki bunun karşılığını sen alıyorsun. Seni de Türkiye'den, oradan gelen birisi olarak gördüğü için, değil mi? Sana yansıması oluyor bunun. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz herhalde. Biz bir iyilik yaparsak o iyiliğin karşılığını belki başkası görecek.
Ama başkalarının yaptığı iyilikleri de onun meyvesini de biz alacağız. Dolayısıyla iyilik yapmaya hep devam etmeliyiz. Hoca bir de şey demişti, sınav hakkında hiç merak etme, sadece öğretmenlerin çocukların hangi seviyede olmalarını test etmeleri için sınav yapılıyor. Yani neler daha fazla öğretmesi gerekiyor onu test ediyor falan demişti, işte öyle. Ben açıkçası notu yazarken biraz korktum. Hocanın çünkü tepkisi ne olacak bilmiyordum. Bir de endişeliydim, eğer iyi karşılamazsa ve her türlü not kayarsa diye. Evet, öyle. Zor durumda olanlar senin gibi duygularını söylesinler mi? Söylesinler. Değil mi? Çünkü Duygularını duygularınızı açıklamak yapabileceğiniz en çok rahatlatacak şeydir. Bu bir cesarettir aynı zamanda. Bunu yaptığın için seni tebrik ederim. Başka alınacak dersler de var tabii. Nasıl hani iyilik yapıldığında karşılığı bir şekilde dönüyorsa sana ya da bir başkasına, kötülük yapılınca da demek ki böyle dönüyor. Şimdi o öğretmenin Türkiye hakkında, Türkiye'den senin yaşındaki küçük bir kızın, genç bir hanımefendinin istemeden ayrıldığını ve büyük zorluklarla karşılaştığını, hala daha zorlukların devam ettiğini görecek ve Türkiye'de kötü yöneticilerin olduğunu düşünecek. Ama Türk insanı hakkında tabii ki var olan iyi niyeti, hüsnü zannı devam edecektir. Ben düşünüyorum. Peki bu duygularını, düşüncelerini, hatıranı paylaştığın için teşekkür ederim. Başka bir şey eklemek ister misin? Şey demişti, çok şey içerisinden geçmişsin, hiç merak etme demişti. Çok işte ayrılık yaşamışsın demişti. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Wow. Harika. Evet, onun için de herhalde sınıf birincisi falan olman lazım, değil mi? Galiba. Peki. Harikasın. Teşekkür ederim Ceyda. Gülücüklük Ceyda. Rumuzunda olduğu gibi yüzünde gülüyor. Hep gülmeye devam et. İnşallah siz de böyle.